Selamlar, sevgiler. Bugün izleyenleri çok şaşırtacak, gerçekten bunu karpuzla mı yaptın dedirtecek, karpuzla hazırladığım inanılmaz bir tarifim var. Hem görüntüsüyle hem de ferahlatıcı karpuz aromasıyla bu tatlı favoriniz olacak. Nefis kıvamı nasıl tutturduğumu adım adım gösteriyorum. Eğer karpuzdan tatlı mı olur diyorsanız bu tarifi denedikten sonra fikriniz tamamen değişecek. Yumuşacık kıvamı, ferahlatıcı karpuz aroması ve ceviz dolgusu ile çay saatlerinize ve özel günlerinize çok yakışacak bu tarifi evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Fırına gerek duyulmadan fırınsız bir şekilde bu tarifi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Orta boy karpuz tam ortadan kesilerek dilimlere ayırabileceğimiz şekilde kesilir. Videoda gösterdiğim şekilde minik parçalara ayrılır ve ayırdığımız karpuz dilimleri ayrı bir kabımıza alınarak karpuz çekirdekleri ayıklanır. Sizler karpuzla yapılan ferahlatan, serinleten tariflerden neleri yapıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Dilimlemiş olduğumuz bu karpuz dilimleri enfes bir lezzete dönüştüğünde sizler de çok şaşıracaksınız. Sizlerin her birine ayrı ayrı değer veriyorum. Takipçilerimin en güzel, en kaliteli tariflerle buluşabilmesi için araştırıp önce kendim deneyip sizlere sonra sunuyorum. Bu lezzeti kaçırmayın. Mutlaka denemelisiniz. Çekirdeklerini ayıkladığım karpuz dilimlerini önce blenderdan geçirip sonra süzgeçte süzüyorum. 3 su bardağı karpuz suyu elde ettim. Sırayla limonları kesip sularını çıkartıyorum ve süzgeç yardımıyla limonun da suyunu süzüyorum. 1 su bardağından biraz az limon suyu elde ettim. İlk denememde 1 bardak limon suyu kullanmıştım. Tam 1 bardak kullandığınızda biraz daha ekşi aroması fazla oluyor. Eksik kalan limon suyu bardağının kalanını dilerseniz elinizde karpuz suyu kalmışsa karpuz suyuyla tamamlayabilirsiniz. Ben kalanını içme suyu ilave ettim. Karpuz sularının bardaktaki muhteşemliği, bu haliyle bile buzdolabında soğuttuğunuz zaman çok güzel soğuk bir içecek elde edebilirsiniz. Uygun bir kabımın içerisine 3 bardak karpuz suyunu, 1 bardağa yakın limon suyumu ilave ediyorum. Hemen ardından yarım kilo toz şeker 2 bardak oluyor ve 150 gram 1,5 su bardağı mısır nişastası ilave edip güzelce çırparak tüm malzemelerin birbiriyle karışmasını sağlıyorum. Tüm malzemelerimin birbiriyle karıştığından iyice emin olduktan sonra bakın bu şekilde aynen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Sonrasında orta ateşte yanan ocağımın üzerine kabımı alıyorum ve karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Sizlerin şu anda "Hadi canım sen de karpuz hiç pişirilir mi?" dediğini duyar gibiyim. Sonucu gördüğünüzde sizler de çok şaşıracaksınız. Hafif kıvamı koyulaşmaya başladığında ocağımın altını en kısık ateşe getirip karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Pişirme esnasında başından ayrılmadan karıştırma işlemine devam edelim. Pişirme işlemimiz devam ederken sizlerle tanışabilmeyi çok isterim. Beni hangi ülkelerden izliyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Dünyanın her yerinden farklı kültürdeki insanların yorumlarını okumak harika bir duygu. Sizlerin yaşadığı şehirlerde ya da bulunduğunuz ülkenizde karpuz ile ilgili özel tarifleriniz var mı? Lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Kanalımda yapmamı istediğiniz tatlı isimlerini ya da pişirmemi istediğiniz bir yemek varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tatlımız da gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Aynen videoda gördüğünüz kıvamda olması gerekiyor. Kısık ateşte tam 30 dakika pişirdim ve altını kapattım. Bundan sonra yapılacak olan işlemleri hızlı bir şekilde yapmak gerekiyor. Biraz sonra göstereceğim işlemleri yapma esnasında şayet tatlınız soğumuş ise istediğiniz şekli veremeyebilirsiniz. O zaman tavamızı azıcık daha ocak üzerinde ısıtıp şekillendirme işlemini tekrarlayabiliriz. Fırın pişirme kağıdının her yerini fırça yardımıyla yağlıyorum ve tatlımızdan parçalar alıp fırın yağlı kağıdı üzerinde videoda gösterdiğim gibi şekillendiriyorum. Benim yapacağım şekiller dışında kurabiye kalıplarıyla ya da dondurma çubuklarıyla çocukları sevindirebileceğiniz çok güzel şekiller çıkartabilirsiniz. Küçük küçük küp küp şeklinde kesip
Türk kahvesi yanında muhteşem duracağını düşünüyorum. Ortasını cevizlerle süslediğim tatlımızı fırın yağlı kağıdıyla rulo şekline getiriyorum iki elimle, videoda gösterdiğim gibi, ve buzdolabına kaldıracağım borcam içerisine koyuyorum. Bir tanesini bu şekilde cevizli hazırladım. İki tanesini sade hazırladım. Çünkü onları kurabiye kalıplarıyla şekil vereceğim için cevizli olduğu zaman kurabiye kalıplarıyla şekil vermek çok zorlaşıyor. Şeklimi verip buzdolabında dondurduktan sonra üzerini fındık ya da fıstıkla süsleyebilirsiniz. Tatlılarımızı hazırladığımız ruloları en az buzdolabında 4 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Mümkünse bir gece boyunca buzdolabında dinlendirirseniz lezzeti ve aroması daha mükemmel oluyor. Karpuz ve limon aromalı cevizli lokumlarımız hazır. Çocuklarınıza marketten sağlıksız jelibon yerine bu atıştırmalık ve sağlıklı karpuz ve limon aromalı cevizli lokumlardan verebilirsiniz. Gerçekten jelibon tadında, çok lezzetli ve hoş bir tadı var. Ekşi sevmeyenler limon suyunu azaltabilir ama içerisine mutlaka limon suyu konulması gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Yarım bardağı indirebilirsiniz. Derin dondurucuda aylarca tazeliğini koruyabilen bir tatlı. Buzdolabında mümkünse 2-3 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Şayet fazla gelenleri hazırladıktan sonra buzluğa çıkartıp derin dondurucuda muhafaza ederseniz aylarca bu tatlıyı derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Sizlere yaz aylarında içinizi serinletecek, ferahlatacak, sağlıklı ve lezzetli, tatlı krizinizi giderecek, sağlıklı atıştırmalık lokum tarif vermeye çalıştım. Hem çocuklarınızı hem de sevdiklerinizi mutlu edecek bu tarifimi umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın. Afiyet olsun.